Kıymetli takipçilerim ve izleyiciler, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her gün yapmak isteyeceğiniz çok lezzetli bir tarif olan elmalı bisküvi tarifi paylaşacağım. Lütfen püf noktalarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Büyük cam tepsi üzerine 20 adet petibör bisküviyi dizdikten sonra üzerine eritmiş olduğum tereyağını yumurta fırçası yardımıyla sürüyorum. Tereyağı bisküviye yerken çok güzel bir lezzet veriyor. Onun üzerine iri iri doğramış olduğum ceviz, ardından da tarçın serpiştirip kenara alıyorum. Şimdi kek kısmını hazırlayacağım. Yumurtaları kasenin içerisine alıp toz şekerle birlikte yumurta ve şekerin rengi açılıp kremamsı bir doku alana kadar mikserle karıştırdım. Malzeme listesinin tamamını pişirme derecesi de dahil olmak üzere video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Yumurta ve şeker rengi açılıp iyice hacim aldı. Şimdi kuru malzemeleri ekliyorum. Kuru malzemeleri önce bir kase içerisinde karıştıracağım. Un, tarçın, kabartma tozu ve vanilya kullandım. Bunları karıştırıp şimdi yumurta ve şekere ekliyorum. Kuru malzemeyi koyduktan sonra mikserle çok fazla karıştırmamak gerekiyor. Mikserin en düşük derecesinde kuru malzeme karışır karışmaz mikseri kapatıp kenarda kalanları da spatula yardımıyla karıştırdım. Şimdi elmaları hazırlıyorum. Elmaların kabuklarını soyup çekirdek kısmını da çıkardıktan sonra mümkün olduğunca ince bir şekilde dilimlemek gerekiyor. Hemen böyle çayın kahvenin yanına canınız tatlı istediğinde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Tek dikkat etmeniz gereken husus bir gün sonraya kaldığında yumuşuyor. Alttaki bisküvinin kıtırlığı içindeki meyveden de dolayı yumuşamış oluyor. O yüzden benim size tavsiyem, eğer kalabalık bir aile değilseniz, bir misafir için yapmıyorsanız o zaman kare cam tepsi kullanmanız. Dikdörtgen cam tepsiyle 20 adet bisküviyle hazırladım. Kare cam tepsiye 12 adet bisküvi koyup üzerindeki diğer malzemeleri değiştirmeden yaptığınızda 4-5 kişilik bir aile aynı gün içerisinde tüketecektir. Oldu da birkaç tane kaldı. Onları da kapalı bir kutu içerisinde değil, açık bir şekilde bekletin. Çok daha hafif yumuşamış oluyor. Kek hamuru hazır olduktan sonra ben krema sıkma torbası içerisine koydum. Çünkü kek ince bir tabaka halinde elmaların üzerine yayılıyor. Elmaların şeklini bozmamak için krema sıkma torbasıyla üzerine yaydım. Eğer krema sıkma torbanız yoksa sık aralıklarla kaşık kaşık koyup daha sonra yüzeyini düzleştirin. ...180 derecede önceden ısınmış olan fırında, benim fırınımda 35 dakikada pişti. Üzeri kızarana kadar pişirin. Birkaç dakika ilk sıcaklığı çıkana kadar bekleyip üzerine pudra şekeri serpiştirin. Daha sonra bir kurabiye kesme aparatıyla daha şık olsun diye yuvarlak yuvarlak kestim. Kenarda kalan parçaları hiç ziyan etmiyorum.
bir buzdolabı poşetiyle derin dondurucuya kaldırıp sütlü bir tatlı yaptığımda ara katlarına yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay ve yediğinizde inanılmaz keyif alacağınız, her gün yapmak isteyeceğiniz elmalı bisküvi hazır. İçini de şöyle güzelce size gösterdikten sonra videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum sizler de yapıp afiyetle yersiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.